Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle polyana kristalla karşınızdayım. Hanımlar şöyle liflik dediğimiz iplerden kristal şöyle ince iki katlı iplerden kullandım. Tığım 4 numara 1,60 milim. Siz isterseniz angora türü ipler kullanabilirsiniz. Daha da güzel oluyor. Elimde bu ip vardı. Şimdi bunu motiflerimi yaptım. Bir önceki videomda onun onu izlemediyseniz onun linkini de bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz hanımlar. Şöyle şu motiflerimi yaptım. Şimdi yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için bunu üstüne nasıl geçeceğiz hanımlar? Bu şöyle uç kısmı olacak şekilde istediğiniz sıradan oluşturabilirsiniz. Mesela ben şöyle 2 motif yaptım. 3 yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz. Üstüne şimdi yapacağım modeli yapabilirsiniz. Şunu böyle şöyle şerit halinde bütün olarak yapın. Yeleğinizi de yine bütün olarak yapın hanımlar. Şöyle hepsini şöyle uzun bir şerit yaparsınız. Kaç beden olacağını ona göre şöyle hem önler hem arka bu şekilde ayarlayın hanımlar. Birleşik üstünü de aynı şekilde kol altına gelince olur da zaten ayrımları yapıp oradan sonra ayrı devam edersiniz. O şekil daha kolay olur diye düşünüyorum hanımlar. Şimdi bunu bu şekilde dediğim gibi şöyle önler düşünün. Bu da arka. O şekilde uzun şerit halinde bunu motiflerinizi yapın. Şimdi ben bunu şöyle nasıl ne yapacağız onu göstereyim size hanımlar. Motiflerimizin arka yüzünden başlıyoruz. Şöyle bir sıkılaştırma zinciri attım. Bakın motifimin arka yüzünden şu uca zincirin içine şöyle batıyorum. Sık iğne. Zemin hazırlayacağız. Modelimiz için 1, 2, 3, 4, 5 zincir burada çekiyorum hanımlar. Diğer zincirin içine. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer zincirin içine sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Diğer zincirin içine sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Zincirin içine sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bakın şu birleşme yerine geldik. Şuradaki zincirin içine batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bakın diğer köşeye. 1, 2, 3 zincir. 3 zincir çekiyorum. Tek tek zincirlerimin içine batıyorum hanımlar. Şimdi bunu motifini yaptım. Dedim ki şimdi değerli takipçilerim diyecekler ki abla biz bunu nasıl yelek yapacağız? Dedim ki sen en iyisi onu da anlat. 3 tane zincirin içine bak sonuna geldik. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve ortadaki zincirin içine şöyle batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Dönüyorum. Burada yine geri döneceğiz hanımlar. Bakın zincirin içine batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, buraya 4 tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Sık iğnemin içine batıyorum. Şöyle bir trabzan. Zincirin içine batıyorum. 1, 2, 3 trabzan. Sık iğnemin içine batıyorum. Trabzan. Zincirin içine batıyorum. 1, 2, 3 trabzan. Sık iğnenin içine batıyorum. 1 trabzan. Zincirin içine batıyorum. 3 trabzan. Zincirlerimizin içine 3 trabzan hanımlar.
sık iğnemizin içine bir trabzan. Bu şekilde sıramızı sonuna kadar devam ediyoruz. Sonunda burada yine 4 tane burada uçta yaptığımız gibi 4 tane trabzan yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Şimdi köşedeki zincirin içine giriyorum. 1 2 şu ipimizi de içine alıyoruz. 3 şöyle 4 beşinciyi de şöyle sık iğnemizin içine batıyoruz hanımlar. Kenarda da zincirimizle beraber 5 tane vardı. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Sık iğne. Şöyle tek tek trabzanlarımın tepesine batıp sık iğne örüyorum hanımlar. Bu şekilde sık iğne olarak sıramızı sıra sonuna kadar devam edelim. Evet hanımlar, şöyle sıra sonuna kadar sık iğnemi ördüm. Şimdi sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle zincirimle beraber 1 2 oldu. 1 2 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. 1 2 sık iğnemi boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1 hemen yandakine battım. 2 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1 hemen yandakine battım. 2 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1 2 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1 2 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şöyle yan yana 2 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şöyle trabzan. Bu şekilde sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, bu şekilde sıra sonuna geldik. Burada bir tane sık iğnemiz fazla. Ne yapıyoruz? 1 2 3 değil, dördüncüye batıyorum. Kenarda 2 tane trabzanımız hanımlar, modelimiz bozulmasın diye hiç öyle sorun olmuyor. Bir zincir çekip dönüyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum, sık iğne. İkinciye batıyorum, sık iğne. Zincirin içine girdim, 1 2 tane sık iğne. Trabzanın tepesine battım, 1 2 tane sık iğne. Zincirin içine 1 2 sık iğne. Bu sıra bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan yapıyoruz hanımlar. Sık iğne, zincirin içine battım, 1 2 trabzanlarımın tepesine battım, 1 2 zincirin içine 1 2 1 2 1 2. Bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Sık iğnelerimi yaptım, tamamladım. Son olarak zincirimize batıyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Bakın modelimizin ön yüzü burası. İpimi doluyorum, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanımı örüyorum. 1 2 oldu. 1 2 zincir, 1 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şöyle trabzanın tepesine yine trabzan yapıyoruz hanımlar. 1 2 zincir, 1 2 atlıyoruz. Üçüncüye batıyoruz. Şöyle trabzan, 1 2 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncünün tepesine şöyle 1 2 trabzan, 1 2 zincir, 1 2 atlıyoruz. Üçüncüye
Şöyle trabzan. 1 2 zincir arada, 1 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüye şöyle trabzan. Hanımlar, şimdi bir sonraki sıra yine sık iğne sırası. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Yine bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum, sık iğne. İkinciye batıyorum, sık iğne. Zincirin içine battım, bir iki tane sık iğne. Trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle iki tane sık iğne. Zincirin içine girdim, bir iki. Trabzanın tepesine bir iki, bir iki, bir 2. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bakın hanımlar, modelimizin ön yüzü. Ben şimdi bunu biraz ilerletmek istiyorum hanımlar. Biraz da ilerleteceğim ve kol yaka kesimini de bu videoda sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle, onun için ben kamera arkasında biraz ilerlettim. Sonra gelip kol ve yaka kesimini anlatacağım size inşallah. Evet hanımlar, şöyle ördüm. 1 2 3 4 5 sıra trabzan, 5 sırada şöyle sık iğne. Şimdi tabii ki bu size anlatmak için şöyle göstereyim size hanımlar. Dediğim şekil uzun bir şöyle şerit yaparsınız. Şu motifleri onun üzerine yeleğinizi bütün yaparsanız şöyle düşünün. Bunlar yeleğimizin önleri. Bu da arkası. Kol altını burada kesersiniz. Şu önü devam ettirip yakayı keserek devam edeceksiniz. Arkayı yine aynı şekilde bütün kesersiniz. Şu şekil şöyle bir kol altı boşluğu bırakırsınız. Oradan ipinizi zaten koparıp devam edeceksiniz. Burada da aynı şekilde kol altı bırakırsınız şöyle ve devam edeceksiniz. Bunu bu şekil göstermek istedim hanımlar. Şöyle yakayı buradan yakayı kesip buradan sonra parçamızı ayıracağız yani. Ayrım olacak. Şöyle kol altı, ön, arka, ön, kol altı, arka bütün olacak. Şöyle bu şekilde. Şimdi ben yaka kesimiyle burada başlayacağım hanımlar. Şimdi trabzan sırasındayız. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle 1 2 hiç zincir çekmeyeceğim hanımlar. Zincir çekmiyorum. Bakın 1 2 sık iğnemi atladım. Üçüncüye batıyorum. Şöyle trabzan. Zincir çekmeyerek kesime başladık hanımlar. 1 2 zincir, 1 2 boş bırakıyorum. Üçüncüye şöyle trabzan. Şimdi ben bunu nasıl size anlatacağım hanımlar. Şöyle biraz ilerleyeceğim. Tam uca gitmeyeceğim. Şuralardan dönüşümüzü sağlayacağız. Onu anlattığım gibi bu sefer burada şöyle biraz burada da bırakmak istiyorum. Arka olarak onu düşünün. O şekilde. Ben şimdi bu şekilde normal örmeye devam ediyorum. Oraya gelince beraber kol altı ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, buraya geldim. Burada şöyle varsayalım 3 tane kol altı boşluğu bırakırız. Bunu da arkası olarak devam edeceksiniz. O şekil düşünün hanımlar. Ben buradan şimdi döneceğim. Burada ayrım yapmış olduk. Şöyle bir zincir çekip sık iğne sırasındayım. Sık iğnelerimi örüyorum. Şimdi yakaya kadar bu şekilde normal daha önce ördüğümüz modelimizi örmeye devam ediyoruz. Yakaya gelince hanımlar beraber devam edeceğiz kesime. Şimdi örmeye devam edeyim yakaya kadar. Dediğim gibi burası şöyle 3 tane kol altı oyuntusu bırakacağım. Bittikten sonra şöyle burada da arka olarak devam edeceğimizi düşünün hanımlar. Şöyle git gel yapacağız. O şekilde şöyle size göster. Şimdi ben bunu bu şekilde buraya kadar örmeye devam ediyorum.
Evet hanımlar, yakaya geldik. Şimdi zincirimizin altından giriyoruz. 1 2 trabzanımızın tepesine şöyle batıyorum. 1 2 buradaki kenardaki trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle burada kesim yapmıştık ya, şimdi kesim değil hanımlar, şöyle sık iğne sırasında yapmıyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Şimdi yine kesim yapacağım. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle 2 tane trabzanımız olmuş oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Şuradaki trabzanları atlıyoruz hanımlar. Burayı atlıyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bakın 1 2 3 4 tane atlıyorum. 5.'ye batıyorum. Kesim yapıyoruz ya. Bu şekil. 1 2 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncünün tepesine. Şimdi bu şekilde kol altına kadar örmeye devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, kol altına geldim. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Şöyle son 2 sık iğnemizin içine batıyoruz. Trabzan. Bir zincir, 2 bir zincir pardon, sık iğne sırasına geçiyorum. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı. Şimdi bu şekilde geri dönüyoruz. Kol altında herhangi bir işlemim kalmadı hanımlar. Yaka kesimiyle devam edeceğiz. Ben şimdi şöyle buraya kadar örmeye devam edeyim. Düz bir şekilde zaten öreceğiz. Sık iğne sırasındayız. Yakaya geldim. Zincirin altından giriyorum. 1 2 tane sık iğne. Trabzanlarımın tepesine batıyorum. 1 zincire battım. 2 sık iğne. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Şu kenardakini hep örüyoruz hanımlar. Burada kesim, burada o değil. Bakın hiç zincir çekmiyorum yine. Zincir sırasında zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncü şöyle trabzanın tepesine. 1 2 zincir. Burada zincir çekmeyerek kesime devam ediyoruz. Yine kesim yapmış olduk hanımlar. Bakın. Yakamız oluşmaya başladı bile. Şimdi yine tekrar örüyorum. Dönüyorum. Şöyle yakaya gelince, burada zaten herhangi bir işlemimiz yok. Döneceğiz, geleceğiz. Yakaya gelince beraber kesmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, yine yaka kısmına geldim. Trabzanlarımın tepesine batıyorum, sık iğne. Şöyle yan yana, bu sefer 4 tane trabzanımız var. 4 tane sık iğne zincirle beraber 4 tane. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzan ördüm. Burada ne yapıyoruz hanımlar? 1 2 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. 1 2 3 4 sık iğne atlıyorum. 5.'ye batıyorum. Şöyle kesim yapıyoruz. Hem modelimiz bozulmadan hem de kesimimizi yapıyoruz. Şu trabzanları atlamış olduk. Zaten zincirimiz de buranın. Bu şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Yine gidip dönelim, gelince zaten buraya 2 tane sık iğne, buraya 2 tane sık iğne ile devam edeceğiz. Dönüşte beraber yine kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, sık iğne sırasını tamamladım. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Yakadayız, yine kesime devam edeceğiz hanımlar. İpimi doladım, dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzana hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1 2 atlıyorum, üçüncüye batıyorum. Zincirimizi çekmeden şöyle zaten kesim yapmış olduk. 2 zincir, 2 atlıyorum, üçüncüye trabzan. Kesimimiz bakın bu şekilde hanımlar. Şimdi yine örüp geleyim, yakaya gelince beraber kesime devam edelim.
Evet hanımlar, şöyle sıra sonuna geldim. Son kez kesim yapacağım. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Yakadayım, kesim sırasındayım. Şöyle trabzanımızı ördük, ipimizi doluyoruz. Şöyle 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle beşinciye batıyorum. Dediğim gibi son kez kesim yapıyorum. Artık kesim yapmayacağım hanımlar. Bakın, yakamız zaten oluştu. Şimdi bu şekilde zaten yine sonra geldiğimizde aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde düz bir şekilde. Şimdi ben bunu 2-3 model daha kamera arkasında öreyim. Şöyle yaka ortaya çıksın. O şekilde karşınızda olacağım ve sonradan şurayı, arkayı nasıl başlatacaksınız onu göstereceğim. Ben şimdi kamera arkasında kesim bitti, düz bir şekilde örmeye devam edeceğim. Evet hanımlar, şöyle yakayı şöyle iki sırada bu şekilde gördüğünüz gibi yakamız harika oldu. Burası sık iğne olduğu için zaten böyle bükülür. Onu birleştirince zaten olacak. Şöyle şimdi burada hanımlar şöyle zaten küçük bir parça olduğu için size anlatayım nasıl devam edeceksiniz. Kol ve sırtı nasıl, arka bölümünü nasıl ayıracaksınız? 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Şöyle dördüncünün tepesine batıyorum. Varsayın burası artık küçük bir veya büyük bir parça, devam ediyorsunuz. 1, 2, 3 zincir. Hemen önündekine batıyorum. 1, 2 zincir. 2 tane boş bırakıyorum. Sık iğnemi diğer şöyle gördüğünüz gibi tepesine batıyorum. 2 zincir arada. 2 tane sık iğne boş bırakıyorum. Üçüncü sık iğnenin tepesine. Şöyle zaten trabzanlarımız olduğu için belli hanımlar. Bunu bu şekilde devam ettiğinizi düşünün hanımlar. Burası yeleğimizin arkası olacak şekil. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bunu büyük bir parçada düşünün bu şekilde. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Şöyle bu şekil. Bu küçük bir parça olduğu için ben küçük yaptım. Siz daha büyük parçalarda yapacağınız için tekrar burada git gel, zaten kol altına gelince ayrımımız oluyor hanımlar. Yeleği bütün yaptığımız zaman burada bu şekilde bunu devam edeceksiniz. Diğer ön tarafı da aynı şekilde burada yaptığımız uygulamanın aynısını öbür tarafta da aynı şekilde devam edeceksiniz hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model. Şöyle göstereyim. Bakın, ben ilk kez şöyle bir şey de yaptım. Şöyle şablon çizdim hanımlar, ne kadar çizebildiysem. Şöyle burası yeleğimizin önleri. Birinci ön, her iki tarafları önler. Burası arka, buralar kol altı oyuntumuz. Şöyle kol altı. Burası zaten şöyle modelimizin şurası. Beden kısmı. Burası motif bölümü. Şu motiflerin ucuna bir sıra burada yaptığımız gibi trabzan gideceksiniz hanımlar. Şöyle şu uca. Ondan sonra istediğiniz modelle süsleyeceksiniz ve yeleğin şu tarafına da yine aynı şekilde bu trabzan sırasını giderseniz çok güzel olacak. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Şöyle şablonumu yine göstereyim. Ekran resmini almak isteyen arkadaşlarımız olursa ucunu istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle zikzaklar yaptım. Yani süs olduğunu, oya olduğunu bilmeniz için. Şablonu da ilk kez çizdim. Affınıza sığınarak da iyi anlamanız için. Bu şekilde burası dediğim gibi arka, kol altı ve diğer ön tarafı da bu şekilde devam edeceksiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Gönül isterdi ki tam bir yelek yapıp bitireyim. Ama bu kadarına zaman bulabildim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.